Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel yünlü bir ipim var. Orta kalınlıkta bir ip. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. Daha önce belki kimse de görmediğiniz bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek sayısı ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Modelimizin tam denk gelmesi için. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artı 2. Yani toplamda 14 tane ilmeğim var şişimde. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastiksiz başlayacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden, ilk sıra olduğu için ördüm. 3 ters ilmek, kenar ilmeğinden sonra 3 ters. Bakın şu şekilde 3 ters ördüm. 3 düz, 3 ters, 3 düz olarak birinci modelimi kurdum. İkinci modele geçtik. Yine 3 ters, 3 ters, 3 düz. Bir de kenarlardaki ilmeklerimizi ördük. Toplamda 16 ilmekle 2 modelimi kurmuş oldum. 2 kenar ilmeğimiz. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters. Bakın ters olan ilmeklerimi yine ters olarak ördüm. 3 ters ilmek. 3 düzümüz var. Onu da düz örüyoruz. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi. 3 ters, 3 düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın 3 ters ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra şu 3 düze geldiğimde birinci ve ikinci ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın şu baştaki ilmeği yürüteceğim sola doğru. Şöyle çapraz hale getirdim. Birinci ilmeğimi ördüm. Bu sola doğru çevirdiğim ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerini düz olarak ördüm. Bunu örmeden aldım. Bir sonrakini düz olarak ördüm yine. Bunu sola doğru yürüteceğiz şöyle. 3 ters ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 3 düze geldiğimizde birinci ve ikinci ilmeği bakın yerlerini değiştiriyorum. Birinciyi önden aldım. İkinciyi de arkadan aldım. Ön tarafa getirdim. Bunu düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmek ördüm kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 3 ilmeğimi düz, yine düz olarak örüyorum. Bunlarda bir işlem yapmıyorum. 3 ilmek düzden sonra diğer 3 düze geldiğimde birinci düzümü ördüm. İkinci düzüm ve bir sonraki, yani 3. düzümün bu defa yerini bu şekilde değiştiriyorum. Şöyle aldım. Bunu da arka taraftan aldım ve düz olarak ördüm. Bu arkadan getirdiğimi. Şu ön taraftan yürüttüğüm ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta, örmeden aldım. 3 düz, 3 düz ilmek ördüm. Şu işlem yaptığım 3 düz ilmeğe geldiğimde birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın bu ortadaki ilmeğim ve diğerini yerlerini değiştiriyorum. Bunu arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de arkadan alarak öne getirdim. Bunu örüyorum. Şu yürüttüğüm ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak şekilde. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmekten sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. 6. sıra arka yüzünde. Evet, bakın arkadaşlar, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. Bu defa buradan ilmek yürüteceğiz. Bu ilmekleri yürüttüğümüz 3 ilmeği de ters olarak öreceğim. 6 sıradan bir kez kurduk. İkinci kez kurumumuzda da modeli kaydıracağız. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modeli kaydırarak şimdi ikinci kez kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın birinci modelde ters ilmeklerle başlamıştım. İkinci modelde düz olacak bunlar. 3 düz ilmek. 3 düzden sonra 3 ters. Modeli kaydırmış oldum burada. 3 düz, 3 ters. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde modeli kaydırarak kurdum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. İlmekleri gördüğümüz gibi yani. 3 ters. 3 düz. 3 ters. Tersi ters, düzü düz olarak sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzünü tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Bakın model kaymış oldu. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimle bir sonraki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın birinci ilmeğimi önden aldım sola doğru. Diğerini de arkadan aldım öne getirdim. Şöyle. Daha sonra bu ilmeğimi ördüm düz olarak arkadan getirdiğimi. Öndeki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Şurada yaptığımız işlemi şimdi bu kutucukta yapıyoruz. Bir düz ilmek ördüm. 3 ilmeği bu şekilde uyguladım. Şimdi şu 3 düze geldiğimizde bunları 3 ters ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 ters ilmeğimi düz olarak ördüm.
Diğer 3 düze gelince bir sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Birinci ilmeğimi yürüteceğim. Bu şekilde diğerini de arkadan aldım. Birinci ilmeğimi ördüm. Şu öndeki ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir de 3 düzde bu tersleri örüyorum. 3 düz olarak sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu örmeden aldığım ilmeği de arka yüzünde örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ve 3'ün yerini değiştireceğim şimdi. Bakın şu şekilde aldım bunu önden, diğerini de arka taraftan. Bu arkadan getirdiğim ilmeği ördüm düz olarak. Öndeki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Sıradaki 3 düzümü örüyorum. Diğer 3 düze gelince birincisini ördüm. Diğer ikisinin yerini değiştirdim. Şöyle. Bunu düz olarak ördüm. Şu yürüttüğüm ilmeği de örmeden aldım. 3 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli 2 kez kurmuş olduk. İkinci kez kurarken modeli kaydırdık. Şimdi 3. model kurulumumuz, birincide ne yaptıysak aynısını yapacağız arkadaşlar. Model hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra son sıramız, arka yüzünde ters olarak ördüm. Evet, bakın model tabii ki ilerledikçe daha güzel gözükecek bir model. Şu şekilde çıktı model ortaya. 3. kez bir daha kurduğumuzda şimdi bu ilmekleri kaydırdığımız üçlünün üstünü ters yapacağım. 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz olarak bir dahaki modelimi o şekilde kurmam gerekiyor. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bakın bunu da haroşa lastik üzerine yaptım. Modelin devamıymış gibi göründü. Şöyle güzel bir görüntüsü oldu. Bunu lastiksiz yaptık beraber yaptığımızı. Şöyle de yapınca dedim size fikir olsun. Hangisi hoşunuza giderse onu uygularsınız. Evet, bunu kenara bırakıyorum. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Bakın gayet güzel, farklı, şöyle değişik bir model. Hep aynı modelden sıkılanlar için bence ideal bir model. Özellikle erkek örgülerinde de kullanılabilecek harika bir modellerden. Belki de ilk kez görüyorsunuz. Bilmiyorum, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Haroşa lastik üzerine uyguladık. Modelimiz arka yüzü de bu şekilde, şöyle görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz şöyle çıkıyor arkadaşlar. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız şöyle bir görüntünüz olur. Evet. Şöyle bırakayım. Evet, bugünkü modelimiz de buydu. Gayet güzel, zevkli yapılan bir model.
Bu modelden dediğim gibi erkek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle kalın iplerle battaniye, bebek battaniyesinde de gayet güzel olur. İki renk de kullanabilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz. Yani tercih size kalmış. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.